115.000 kilometrede enjektör memelerini yenisiyle değiştirdi. Dostlar merhaba, Transporter TV YouTube kanalından hepinize mutlu günler. Ben Adem, her zaman olduğu gibi yine dop dolu bir videoyla sizlerin karşısındayım. Bugün böyle farklı bir açıdan bir video paylaşayım dedim. Her zaman beni ön taraftan görüyorsunuz, böyle önden bir görüntü. Teknolojik imkanlara çok fazla sahip değilim. Yani böyle şunu kurayım, bunu kurayım, ışık olsun vesaire bunlarla şu anlık çok fazla vaktim yok. Belki ilerleyen zamanlarda olabilir. Her neyse 2004 yılında bu araca sahip oldum. Yani gençliğimin baharında söyleyebilirim. Böyle bir araç sahibi oldum. Ve araçla gerçekten aramda duygusal bir bağ oldu. Bazıları bana şunu söylüyor. Niye hala aynı aracı kullanıyorsun? Neden değişmiyorsun? Ama aracı değişmek kolay. Yani bunu satıp 2005-2010 modelini, 2015 modelini alırsın. Ama duygusal bağ bambaşka bir şey. Ve de paylaştığım videoların çoğu da bu araçla alakalı. Biliyorsunuz Transporter TV sayfasını kurduğumuzdan beri. Hatta o zamanlar Volkswagen Türk diye bir sayfa vardı, forum sayfası. 2003 yılında kurulmuştu. Orada da paylaşımlarım vardı ve de Google'da birçok bilgi çıkıyordu. Benim yaptığım paylaşımlarda aynı zamanda Transporter TV Facebook grubu ve sayfasında, Instagram Transporter TV sayfalarında da birçok paylaşım yaptım. Şu konuya değinmek istiyorum. 2004 yılında, 2005 yılında bu araca sahip olduktan sonra o zamandan bu zamana kadar ne kadar bir masraf yaptım, nelerle karşılaştım. Bu videoda bunları anlatacağım. O halde başlayalım. 2005 yılında ilk önce aracın baskı balatasını değişmiştim. Baskı balatası pedal çok yukarıda kavruyordu. Anlamıştım baskı balata zayıf diye. Baskı balatayı değiştim. Keyfi olarak kaç bin kilometrede, 120 bin, 115 bin kilometrede enjektör memelerini yenisiyle değiştirdim. Tamamen keyfi olarak değiştirdim. Fren vakumda bir ses vardı. Çat 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 diye. Böyle bu şeylerde, T4'lerde alışılagelmiş bir şey. Yani her T4'te oluyor bu. Belli bir kilometrede, 100 binde vesaire. Onu değiştim ama çıkma takmıştık. Ondan pek randıman alamadık. Tornada sonra onun milini işlettik. İçindeki o mil var. O genellikle bu sesi yapıyor. Onu değiştik. Sonrasında yine o kilometrelerde, yani 100 bin kilometreyi devirdiği an her T4'te bu oluyor mutlaka. Kran kasnağını değişmiştim. O kasnakla ilgili çok sıkıntılar yaşadım. O zamanlar yapılan kasnaklarda çok sıkıntı vardı. En son bir Cortego marka taktık. Sonrasında o sıkıntıdan kurtulmuştum. Sonrasında aklıma gelen yani rotillerdir. Küçük bir takım şeyler. Bu sıfır araçta da değişebiliyor. Bunları geçiyorum artık. Onlara çok fazla takılmayalım. Ağır bakımları 5 yılda bir yaptırdık. Bundan başka şöyle bir 4 yıl önce, 3 yıl önce falan şanzımanda bir sıkıntı oldu ama aslında sıkıntı denilmez. Neden? Çünkü şanzımanda o kalemlerin yayları vardır bilirsiniz. Minik bir yay. Öyle bir yay vardı. Geri vites ayırma kolunda şanzıman içinde kalan bir yay. O yay kırılmış. Yani şanzımanda genel yapı olarak hiçbir sorun yoktu. Ona sebep şanzımanı söktük. Hatta dağıttık, komple yıkadık, benzinle yıkadık. Ondan sonra yağını vesaire yeniden değiştik. Ve sonrasında herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Benim aklıma gelen sorunlar bunlar. Sigorta kutusu tamamen benden kaynaklı, benim hatamdan olduğunu düşünüyorum. Çünkü sigorta kutusunda bir soket kilidi var. Onu herhalde ben farkında değilim. O kilidi sökmeden soketleri yerden çıkarmaya çalıştıktan sonra o sigorta kutusunda sorun oluşmuştu. Onu değiştim ama onun haricinde araçta ekstra bir masrafım olmadı. Hatta ilk defa arka diskleri geçen sene galiba değişmiştim, birkaç sene önce. Onun haricinde hiçbir sorunum olmadı. Diskleri de keyfi olarak değiştim. Biraz çene yapmıştı. Transporterlar şöyle bir araç arkadaşlar. Gerçekten çok sağlam araçlar. Almak isteyenlere tabii ki tavsiye ederim. Yol tutuşu, performansı gerçekten çok güzel ama ellenmemiş, kurcalanmamış bir araç bulmanızı tavsiye ediyorum. Bu videoda bunları anlatmak istedim. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka alta bir şeyler yazın. Videoları mutlaka beğenmenizi sizlerden rica ediyoruz. Keza kanalımıza lütfen abone olalım. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.